Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı yapacağız. Çantamı astarlamadan önce hemen videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden şu anda astarı yok. Videomda kahverengiyi 4 sıra yapmıştım. Daha sonra ipim yeterli olmadığı için 3 sıraya düşürdüm. Siz isterseniz 3 sıra da yapabilirsiniz, 4 sıra da yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Evet, çantam için 400-450 gram ipim yeterli oluyor. Bu şekilde turuncu ve kahve kullandım. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantamız için öncelikle görmüş olduğunuz bu motifi hazırlayacağız. Motif yapımımıza geçebiliriz. Çantam için iki renk kullanıyorum. 3 milim tığ kullanıyorum. Önce turuncu ipimden başlıyorum. Kağıt kullanıyorum. Öncelikle bir tane bu şekilde zincirimi çekiyorum. Bu zincirimi saymıyorum. Bu zincirimin dışında 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. İlk zincirimin ortasına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin ortasındaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine ortadaki halkamın ortasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine halkamın ortasına batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu şekilde orta noktaya halkamın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Burada halkamın ortasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Halkamın içerisine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirimle birlikte 16 tane ikili trabzanım olacak. Ortalara zincir yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Aralarına zincir çekerek 16. trabzanından sonra bir tane zincir çekiyorum. Burada ilk zincirimin ilk yaptığım trabzan olarak saymıştım. Zincirimin ikincisine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa geliyorum. Buradaki boşluğa bir sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boşluklara ve trabzanlarıma birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. Her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaptım ve en son burada zincirimden önce bir boşluğum kaldı. Buraya da tığımı batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine şuraya batıyorum. Bir kaydırmayla ipimi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum. İkincisine bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum.
Trabzanlarımı tamamladım. 16 tane trabzanım oldu zincirimle birlikte. 1, 2 zincir çekiyorum. Burada ilk zincirimin ikincisine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. Tığımı boşluğa batıyorum. Bir kaydırma da buraya yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma bir kere batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma ikinciyi batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğa üçüncüyü batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğa dördüncüyü batıyorum. 4 kere battım. İpimi tek seferde hepsinden birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir kere batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinciyi batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncüyü batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dördüncüyü batıyorum. Bu şekilde hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma tığımı batıyorum. 1, üzerine doluyorum. 2, üzerine doluyorum. 3, üzerine doluyorum. Ve 4 kere tığımı batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma tığımı batıyorum. 1, ipimi üzerine doluyorum. İkinciyi batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncüyü batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ve dördüncüyü batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde her bir boşluğa 4'er kere batıyoruz. Aralarda 5 tane zincir çekiyoruz. Ve sıra sonunda geliyoruz. 16 tane tomurcuğumu yaptım. 5 zincirimi çektim. Burada hemen tomurcuğumun tepesine tığımı batırıyorum. Ve ipimi kaydırıyorum. Ben bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buradaki boşluğuma 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yapıyorum. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada hemen 5. yani ilkten sayınca 6. buradan sayınca 5. sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. Burada hemen zincirimin olduğu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa 3. sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğa 4. sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğa 5. sık iğnemi yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane sık iğnemi yapıyorum zincirimin içerisine. Hemen yanındaki tomurcuğumun tepesine tığımı batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Ben burada bir zincir çekiyorum. Ay pardon. Kaydırmamı buraya yapmayacaktım. Direkt buraya 16 tane sık iğnemden sonra buraya boşluğuma batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Motifim bu şekilde oluşuyor. Yandaki zincirimin boşluğuna geçiyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum.
Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 4 ve 5. sık iğnemi yapıyorum. Burada bir tane 5 sık iğne yapmıştık. Boş geçmiştik bunu. Bir tane boş geçiyoruz. Bir tane model kuruyoruz. Bir boş geçtik. Bir model. Bir boş geçtik. Bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada 5. sık iğnemin tepesine tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu da zincirimin içerisine, bu boşluğuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada hemen yandaki zincirime geçiyorum. Boşluğuma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada 5. sık iğnemin tepesine, şuraya, aynen şuraya denk geliyor. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki boşluğuma geçiyorum. Zincirimin olduğu boşluğa. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Boşluğuma 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemi yapıyorum. 16 tane zincirimi çekiyorum. Buraya bağlıyorum ters çevirip. Yine 16 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane boşluk bırakacağız. Sık iğne yapacağız. Daha sonrasında model koyacağız. Bir tane model koyacağız. Boşluk bırakacağız. Bir model koyacağız. Boşluk bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane modelimiz oluşacak. Burada 8 tane bu şekilde boşluğumu oluşturdum. 16 tane zincirimi çektim. Burada ilk sık iğnemin tepesine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma, burada hemen diğer modelimin başlangıcındaki boşluğuma, şuraya ipimi doladım. İpimi çektim ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada modelimin kenarında birinci ikili trabzanım oldu. Bir tane atlıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğumu atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum ve diğerine
bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine, ikinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane zincir çekiyorum. Burada yine trabzanımın tepesine, zincirimi çektikten sonra trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. Buraya ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi arkadan geçiriyorum. Bu şekilde örgümü şöyle çeviriyorum. Buraya bir tane sık iğne, 2 sık iğne boşluğuma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane sık iğne yapıyorum. Burada yine trabzanın olduğu yere geldim. Buraya tığımı batırıyorum. Trabzanın tepesine ve kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelim böyle durdu. Bu kısma, bu köşe kısma gelecek. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Buradaki trabzandan sonraki ilk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Burada bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemi atlıyorum. Diğer sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. Bu şekilde toplanma oluyor ama bir üst sırada düzelecek. En sonunda ütülediğimizde tamamen kalıp olarak oluşmuş olacak. Burada son 9. Trabzanımı yaptım modelimin üzerindeki. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada aradaki sık iğnelerimi batmıyorum. Burada diğer modelimin üstüne geçerken şuradaki boşluğuma tığımı batırıyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Atladım. Ve bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir zincir çektim. Yanındaki sık iğnemi atladım. Hemen yanındakine 6. trabzanımı yapıyorum modelimin üzerindeki. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındakini atlıyorum. Bir yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemi atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemi atlıyorum. Ve yanındaki sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ikili trabzanım oluştu modelimin üzerinde. Yine aşağıdaki gibi bir modelin üzerine bu şekilde yapıyoruz. Bir modelin üzerine yapmıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum yine. 9 tane trabzanımdan sonra burada hemen buradaki zincirlerimi, sık iğnelerimi atlıyorum. Buradaki hemen bağladığım noktaya şuraya
bir tane modelimin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Burada ilk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanım oluştu yeni modelimin üzerinde. Bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir ikili trabzan yapıyorum. Modelimden sonra 4 oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine 5. ikili trabzanımı yapıyorum. 5. ikili trabzanın olduğu yere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekiyorum. Buradan trabzanımın tepesine tekrar tığım batırıyorum. İpimi kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi arkaya alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve zincirlerimin ortasına boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada yine aynı trabzanımın tepesine, yani bu modeldeki 5. trabzanımın tepesine tığımı batırıyorum. Burada şuraya batırıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki modelimin başlangıç noktasına geçiyorum. Buraya tığımı batırıyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bir tanesini boş bırakıyorum. İkincisine ipimi üzerine doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi burada da kuracağız. Burada üstüne bunu yapmayacağız. Bir modelde şöyle göstereyim. Bir modelde yapıyoruz, bir modelde yapmıyoruz. Bir modelde yapıyoruz, bir modelde yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuma geldim. Burada modelimin üzerine, son modelimin üzerine 8 tane ikili trabzanımı yaptım. 8. ikili trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çektim. Burada ilk başlarken yaptığımız zincirlerimizde trabzan 9. trabzan olarak sayıyoruz. Buradaki hemen şuradaki noktaya tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yine iki trabzanımın arasındaki boşluğa tığım batırıyorum ve buraya da bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki iki trabzanın arasındaki boşluğa tığım batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada iki tane trabzanın arasına tığım batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen buradaki iki trabzanın arasındaki boşluğuma tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane oval, yuvarlak kısmım oluşmuş oldu. İsmine ne deniliyorsa artık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada şunu atlıyorum. Şuraya atlıyorum. Şuradaki sık iğnemin üzerine bir tane zincir sık iğne yapıyorum. Burada bir tane yuvarlağım oluşmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci oluştu. 1, 2,
3 tane zincir çekiyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada bir sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu köşeden itibaren 1 2 3 4 5 tane yuvarlağım oluşmuş oldu. 3 adını yuvarlak koyduk artık. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu modelimin üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvarlağım oluşmuş oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya da şu kısma, şuradaki iki trabzanın arasındaki boşluğuma 9. yuvarlağımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya, şuradaki boşluğuma, iki trabzanın arasına bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu iki trabzanın arasındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki boşluğun arasındaki, iki trabzanın arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen modelimden sonra 3 tane yuvarlak oluşturmuş oldum. Burada köşe noktama geldim, bu ikisinin ortasının olduğu noktaya. Burayı atlıyorum. Şuraya, yani buradaki boşluğumu atlıyorum. Şuradaki iki trabzanın arasındaki boşluğa tığım batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya, iki trabzanın arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu modelimin üzerinde de ilk yuvarlağım oluşmuş oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen iki trabzanın arasındaki boşluğuma tığım batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Burada iki trabzanın arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Burada yine köşe noktama geldim. Şuraya. Hemen karşısındakine geçiyorum. Şimdi bitti. Bağlayacağım. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yuvarlaklarımı oluşturuyorum. Şu yan kısımlardan, şu alttaki modelimin yan kısımlarında 3 tane batıyorum. Bu modelimin üzerine 9 tane yapıyorum. Burada modelimin üzerine de 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvarlak yapıyorum. Şurayı yanlış yapmışım. Burada 7. yuvarlağımı yapınca direkt karşıdakine batıyorum. Şurayı boş bırakıyorum. Karşıdakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradan yuvarlaklarıma tekrar devam edeceğim. Şu kısımdaki gibi. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Sıra sonuna geldim. Modelimin üzerinden 6 tane yuvarlağımı yaptım. 3 tane zincir çektim. 7. yuvarlağım içinde buradaki ortaya, iki trabzanın ortasına tığım batıyorum. Şurası zincirdi. Burayı da trabzan olarak sayıyorduk. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen buradaki şurada ilk başladığımız yere tığımızı batırıyoruz. Sık iğnemizin üzerine tığımızı çekiyoruz ve bir kaydırma yaparak bir zincir çekiyoruz ve bu noktada ipimizi koparıyoruz. Bu şekilde modelimi düz koyuyorum. Şuradaki modelden başlayacağız. Öncelikle bir tane tığıma zincirimi çekiyorum. Burada yuvarlak olan, üzerinde bu şekilde model olmayan
kısmıma geliyorum. Buradan birinci, ikinci ve üçüncü yuvarlama, iki yuvarlama atlıyorum. Üçüncü yuvarlama ipimi tığımın üzerine doluyorum. Bir tane ikili trabzan şu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada hemen yanındaki yuvarlağımın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen yanındaki yuvarlağımın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipimi doluyorum tığımın üzerine. Burada hemen şuradaki modelimin üzerine geliyorum. Buradaki ilk yuvarlağıma, şu kısma tığım batırıyorum. Bir tanesini çekiyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir alıyorum. 2, ikisini bir alıyorum. 3, ikisini bir alıyorum. 4, ikisini bir alıyorum. 5, ikisini bir alıyorum. 6 ve ikisini bir alıyorum. 7 kere de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipimi doluyorum. Burada bir atlıyorum. İkinci yuvarlağıma geriye doğru dönüyorum burada. İkinci yuvarlağıma tığım batırıyorum. Bir kere daha alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2, ikisini birlikte çekiyorum. 3. Daha sonra şu arkadaki yaptığım 7 kere de çektiğim trabzanıma ortasına herhangi bir yerine şu şekilde tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Ve burada 3 tanesini birlikte çekiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Burada arkadaki yaptığım uzun trabzanıma tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Ve 3 kere de 3 tanesini bir kere de çekiyorum. Bu şekilde ikisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Yine 7 kere de çekmiş oluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipimi doluyorum. Burada bir atlıyorum. Diğerine şu kısma, modelimin ilk kısmına geçiyorum. Buraya tığım batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tanesini çekiyorum. 1, ikisini birlikte alıyorum. 2, ikisini birlikte alıyorum. 3. Daha sonra şu arkadaki 2 tane olan yerimin birleştirdiğim noktaya, şuraya hem öndekine hem bu şekilde arkadakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve 3 tanesini birlikte çekiyorum. Daha sonra ikisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Yine 7 kere de çekmiş oluyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada hemen bir atlıyorum. Diğerine ipimi üzerine doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada ilk yaptığımızdan sonraki yanındakini atladım. Diğerine bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada bunun üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, pardon. Burada bir tane atlamış trabzan yapmıştım. 3 tane zincirimi çektim. Burada hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu noktama aynı yere 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu şekilde köşe oluşturmuş oluyorum kısımda. Şurası sık iğnemizi yaptığımızda
daha düzgün duracaktır. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada yine aynı noktama geldim. Şuradaki boşluğumun olduğu yere geldim. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipimi doluyorum. Burada hemen karşıdaki motifimin şuradaki ilkine tığım batırıyorum. Şuraya. Yuvarlak modelimin üzerine tığım batırıyorum. İlkine, şuradan sonrakine. Bir kere de çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2. İkisini birlikte çekiyorum. 3. İkisini birlikte çekiyorum. 4. İkisini birlikte çekiyorum. 6. İkisini, pardon 5. İkisini birlikte çekiyorum. 6. Ve ikisini birlikte çekiyorum. 7. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere doluyorum. Burada yine bir tane atlıyorum. Diğer ortadaki 3 tane vardı. Ortadakine tığım batırıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bir tanesini 1, 2 ve 3. Hemen arkada orta kısmıma, arkadaki uzunuma, orta kısmına şuradan, ortadan herhangi bir yerinden tığım batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane birlikte çekiyorum. 4. İkisini birlikte çekiyorum. 5. İkisini birlikte çekiyorum. 6. Ve ikisini birlikte çekiyorum. 7 tane de çektiğim uzun trabzanımı oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere doluyorum. Burada bir atlıyorum yine. Diğerine şu motifimin sondaki yuvarlağa tığım batırıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bir tanesini 1, ikisini birlikte çekiyorum. 2, ikisini birlikte çekiyorum. 3. Burada arkadaki ikisinin birleştiği noktaya şöyle tığımı şuradan bir batırıyorum ve düzgün duruyor. Evet. Tığımı şuradan bir batırıyorum ve arkasındakine de batırıyorum. İpimi ikisinden birlikte çekiyorum. Ve 3 tanesini bir çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Burada da aynı modelimi oluşturmuş oluyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada bağladım. Şurada yaptığım bir tanesini atlıyorum. Diğerine ipim üzerine bir kere doladım. Bir tane 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ben burada yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine ipim üzerine doladım. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipim üzerine doluyorum. Burada hemen şuraya karşıya geçiyorum. Şuradaki modelime. Burada en baştaki yuvarlağın içerisine tığım batırıyorum. Bir kere de çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. 2, ikisini birlikte alıyorum. 3, ikisini birlikte alıyorum. 4, ikisini birlikte alıyorum. 5, ikisini birlikte alıyorum. 6, ikisini birlikte alıyorum. 7. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 kere doluyorum ipimi. Burada bir tane atlıyorum. Geriye dönüyorum yani. Hemen yanındakine tığım batırıyorum. Bir kere çekiyorum. Bir tanesini 2, ikisini birlikte, ikisini birlikte 3 ve arkadaki ortasına tığımı bu şekilde batırıyorum. 3 tanesini böyle 3 tanesini birden alıyorum. 4, ikisini birlikte alıyorum. 5, ikisini birlikte alıyorum. 6, ikisini birlikte alıyorum. 7 tane. 7 kere de çekmiş oluyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ipim üzerine doluyorum.
Burada bir tane atlıyorum. Hemen yanındaki modelimin burada en alttakine geliyorum. Buraya tığım batırıyorum. İpimi bir kere de çekiyorum. 1. İkisini birlikte çekiyorum. 2. İkisini birlikte çekiyorum. 3. Daha sonra şurayı düzeltiyorum. Şimdi arkadaki ikisinin birleşim noktasına şöyle tığımı batırıyorum. İkisini de alıyorum. İpimi çekiyorum buradan ve 3 tanesini birden çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, ikisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada bir tanesini atlıyorum. Diğerine ipim üzerine doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğerine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Burada köşemi oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındakine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındakine bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şurada uyguladığım işlemin aynısını burada da uyguladım. Yani şu kısımdan tekrar devam ediyorum. Köşe kısmından. Burada da aynısını uyguladım. Daha sonra buraya bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan yaptım. Aralarda 3 zincir çektim. Yine aynı işlemi uyguladım. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. Başlangıç noktamdan önceki boşluğuma geldim. 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ipime doluyorum. İpimi doluyorum pardon. Burada hemen şuradaki modelimi ilk baştaki yuvarlağımın içerisine tığımı batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kere de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine 5 kere doluyorum. Burada hemen bir tane atlıyorum. Geriye dönüyorum. Diğerine tığım batırıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bir tanesini, ikisini birlikte çekiyorum. 2, ikisini birlikte çekiyorum. 3. Burada arkadaki modelime tığımı batırıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 5 kere ipimi doluyorum. Burada bir tane atlıyorum. Diğerine tığımı batırıyorum. Bir kere çekiyorum. Bir tanesini, ikinciyi çekiyorum. 2 tane. İkisini birlikte çekiyorum. 3. Arkada ikisinin birleşim noktasına şu şekilde tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve burada üçünü birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, ikisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada başlangıç noktamdaki trabzanıma geliyorum. Trabzanımın hemen tepesine şurada tığımı batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktama bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki 3 zincirime geçiyorum. 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki 3 zincirimin arasındaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada şu uzun kısımlarımızın olduğu yere geldik. Buraya hemen buradaki 3 zincirin içerisine 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 1, 2 ve 3 sık iğne yapıyorum aynı yere. Yanındaki 3 zincirime geçiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki 3 zincirime geçiyorum. 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. Yanındaki 3 zincirime geçiyorum.
1, 2, 2 ve 3 sık iğne yapıyorum. Burada köşe noktama geldim. Köşemde aynı kısma 3 tane zincir çekip sık iğne yapmıştık. Burada bu boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İçerisine üçünü birlikte çekerek bir yalancı trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı sık iğne, yalancı trabzan yapıyorum. Burada aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir sık iğne, bir yalancı trabzan, 2 zincir, bir yalancı trabzan, bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Aynı noktama. Yanındakine geçiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine 3'er tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Köşe noktalarımda bir tane sık iğne, bir yalancı trabzan, 2 zincir, bir yalancı trabzan, bir sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi trabzan olarak saymıyorum. Her bir noktaya birer tane ikili trabzan yaparak köşe noktama kadar geliyorum. Trabzanlarımı tamamladım. Köşe noktama geldim. Burada bir sık iğne, bir yarım trabzan yapmıştık. 2 zincir çekmiştik. İpimi üzerine doluyorum. Sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yarım trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani burada 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Köşede yine 4 tane ikili trabzan, ortalarına 2 tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde örgümü tamamlıyorum. Daha sonrasında ben kahverengi ne geçtim. Burada da yine üst sıramda köşe noktamda 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir köşemde aynı işlemi uygulayarak 4 sırada kahverengi yaparak örgümü tamamlıyorum. Çantamın motifini bitirdim. Bundan 2 tane yapacağız. Ölçülerini de sizlerle paylaşayım. 35,5 santime 35,5 santim ölçüsü oldu. Çantanızı daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz buradaki kahverengi trabzanlardan bunu bir sıra 2 sıra arttırabilirsiniz ya da daha da azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama model üzerinden bir küçültme gerçekleştiremezsiniz. Çünkü modelimiz bozulabilir böyle bir durumda. Şimdi bu motiften 2 tane yapıyoruz. Daha sonra çantamızın yan kısımlarını yapmaya geçiyoruz. Hadi o zaman motiflerimizi tamamlayıp gelelim.